Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda GameZone platformunu A'dan Z'ye kullanmayı öğreneceğiz ve bir IDO'yu baştan sona deneyimleyeceğiz. Hadi gelin hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, bu tarz platformları kullanabilmek için öncelikle kripto cüzdan bilginizin belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor ve çoğunlukla bu tarz platformlarda tercih edilen kripto cüzdanın adı MetaMask. Dolayısıyla MetaMask cüzdanı kullanmakla alakalı sıkıntılarınız varsa sağ üst tarafta bir kart çıktı. O karttaki videoyu mutlaka izleyin, sonra bu videoya devam edin. Şimdi ben belli bir seviyede kripto cüzdan bilgisine sahip olduğunuzu düşünerek videoyu anlatmaya geçiyorum. Şimdi dostlar, platformu kullanmaya başlamadan önce tier seviyelerini öğrenmemiz son derece önemli. Onun için biraz aşağıları ilerliyorum ki tier seviyelerini görelim. Bakın burada tier seviyelerinin ne olduğunu görüyorum. Toplamda 4 tane tier seviyesi var. En düşüğünün havuz ağırlığı 5 iken en yükseğinin 70 ve garantili alım hakkının sadece 2, 3 ve 4'e tanımlandığını görüyorum. Bunun dışında Private Deal Allocation diye bir muhabbet var ve bu sadece en yüksek seviyedeki tier seviyesine tanımlanmış. Aslında burada dikkat etmeniz gereken temelde 3 konu da bu. Havuz ağırlığınız, garantili allocation alıp almadığınız ve private deal'e dahil olup olmadığınız. Bunun dışındaki diğer şeyler fasafiso. Örneğin bu havuz ağırlığının öneminden başlayalım anlatmaya. Havuz ağırlıkları son derece önemli bir konu çünkü aldığınız allocation'ı belirliyor. Siz gidip burada en düşük seviyeden tier sahibi olursanız, örnek veriyorum, $20 allocation alırken en yüksek seviyeden tier sahibi olduğunuzda belki $200-250 allocation alacaksınız. Dolayısıyla attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeli. Özellikle şu anda ayı dönemi içerisindeyiz. Bluezilla'nın birçok Launchpad token'ın fiyatı boğaya göre oldukça düştü. Sizler boğada belki tier 1 olamıyordunuz ama şu anda tier 4 çok rahat bir şekilde olabilirsiniz. Bütçeniz varsa benim tavsiyem havuz ağırlığının en yüksek olduğu seviyede fiyatlar uygunken tier sahibi olmanız. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Eğer bu platformu kullanmaya karar verirseniz izlemeniz gereken stratejiden bahsediyorum. Siz bu yatırım yapıp yapmamaya kendiniz karar vereceksiniz günün sonunda. İkinci konuysa garantili allocation olup olmadığı. Bu zaten adı üstünde allocation'ı garantileyip garantilemediğinizi söylüyor. Üzerinde çok durmayacağım. Önemli olan son konuya geleceğim. Bu da Private Deal Allocation. Bu aslında Bluezilla platformları için önemli bir konu. Çünkü Bluezilla platformların bazılarında, yani BSCP, Ethereum Pad, GameZone gibi bir takım platformlarda Private Deal diye bir muhabbet var. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bluezilla diyor ki size, eğer benim platformumda en yüksek seviyeden tier sahibi olursan ben sana özel bir anlaşma daha sunacağım ve ekstra allocation alım hakkı tanımlayacağım. Buna bazı platformlarında Private Deal diyor, bazı platformlarında Diamond Deal diyor. Ama temel mantık şu: ekstra bir allocation size tanımlıyor. Videonun ilerleyen dakikalarında bunu da zaten siz de görebileceksiniz. O yüzden bu tier kısmını burada bırakıyorum. Burada tabii ki bazı avantajlar daha var ama bunlar fasafiso avantajlar. Bahsetmeye bile gerek yok. Hadi gelin şimdi GameZone token satın alalım ve platform üzerinde stake işlemini gerçekleştirelim. Bunun için bakın burada Buy GameZone butonu var. Buna tıklıyoruz. Açılan sayfadan biz Binance Smart Chain ağında stake yapacağımız için PancakeSwap'ı seçiyoruz. Ve bizi tabii ki de PancakeSwap platformuna götürüyor ve burada kontrat otomatikman geliyor. Import dediğimizde bakın GameZone token aşağıya geldi. Cüzdanımı bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi cüzdanımı bağladıktan sonra GameZone token almaya hazırım. Şimdi benim cüzdanımda bir miktar BNB var ve bunun karşında GameZone token alacağım. Ve size göstermek amacıyla 100 adet token satın alıyorum. O da yaklaşık $4 bir maliyete sahip. Swap dedikten sonra Confirm Swap diyorum. MetaMask'ım açılacak. Burada onayla dedikten sonra gördüğünüz gibi işlem gerçekleşiyor. Ve Transaction ID'm de geldikten sonra burada 100 adet token'ın olduğunu görüyorum. Akabinde artık tekrar platforma dönüp stake işlemini gerçekleştirebilirim. Gördüğünüz gibi platforma geri dönüş yaptım. Staking butonuna basıyorum. Açılan sayfada Connect Wallet deyip MetaMask'ımı bağlıyorum. Ve artık stake etmeye hazırım. Burada bir takım bilgiler var. Bunlar kafanızı karıştırmasın ama hızlıca üstünden geçelim. Bu rakam platformdaki toplam staker sayısını ifade ediyor. Yani şu anda 9494 kişi bu platformda stake işlemi gerçekleştirmiş. Burada toplamda platforma kilitlenen token sayısını görüyoruz. Burada da yıllık faizi görüyoruz. Yani buraya stake ettiğinizde yıllık %10.21'lik bir kazancınız daha oluyor. Bu da size GameZone token olarak ödeniyor. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Tek yapmanız gereken, artık cüzdanınızda işlem masrafları için BNB var ve stake etmek için GameZone token'ınız varsa buradaki uyarı butonuna tıklamak ve ardından Next butonuna basmak. Ne kadar token stake edeceğinize karar vermek. Ben hepsini stake etmek istiyorum. Next diyorum. Akabinde Smart Contract için onay isteyeceğini söylüyor. Next diyorum ve MetaMask'ım açılıyor. Bu harcama izni arkadaşlar. Bunu veriyoruz, onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Harcama izni verdik. Tekrar Next dediğimizde bu defa elimizdeki tokenlar stake ediliyor. Bunun için onay veriyoruz. Gördüğünüz gibi stake işlemi tamamlandı ve toplam tokenlarımı platforma stake ettim. Yıllık olarak da bir gelir elde edeceğim. Bu gelirleri istediğim zaman buradaki withdraw butonundan çekebiliyorum. Bunun dışında artık yapmam gereken bir şey yok. Şu anda platformdaki IDO'lara nasıl katılabileceğimiz kısmına geçebiliriz. Bunun için tekrar ana sayfaya geri dönüyorum. Geri döndükten sonra tek yapmam gereken IDO
IDO platformunu tıklamak. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açıldı ve bu sayfada biz IDO'ları görebiliyoruz. Biraz aşağı indiğimde aktif projeleri görebileceğim bölüm çıkıyor. Şu anda burada proje yok diyor ama ben daha önce buradaki son projeyi sizin için çektim. Şimdi o videoyu izleyelim ve onun üzerine anlatmaya devam edeyim. Şimdi dostlar, ben süreci daha iyi anlayabilmeniz için son katıldığım IDO'yu videoya çekmiştim. Dolayısıyla o video üzerinden size anlatmaya devam edeceğim. Bakın, gördüğünüz gibi aynı sayfadayım. Biraz aşağı ilerlediğimde son katıldığım IDO'yu görüyorum. Burada gördüğünüz gibi 2 tane havuz var. O havuzların 2 tane olmasının sebebi şu. Bu gördüğünüz aslında tier seviyesi sahipleri için ayrılan havuz. Bu da en yüksek seviyede tier sahipleri için ayrılan ikinci havuz. Buna biz private deal ya da diamond deal diyoruz. Biraz önce bahsetmiştim. Ben şimdi bu platformda en yüksek seviyede staker olduğum için bu iki havuza da katılabileceğim. Sizinle beraber bu süreçleri deneyimleyelim. Şimdi süreci daha iyi anlamanız için videonun üzerine ilerliyorum. Sol taraftaki havuzun logosunu tıkladım ve beni böyle bir sayfa karşıladı. Aşağı ilerlediğimde ne kadarlık allocation ayrıldığını görebiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bana burada 61.49 dolarlık bir allocation ayrılmış ve ödemelerimizi US Tether ile yapacağız. Öncelikle Approve butonuna basacağız ve bu harcama izni için onay vereceğiz. Gördüğünüz gibi 61.49 dolar için bir Approve butonuna bastım ve MetaMask'ım açıldı. Burada Approve işlemine onay vereceğim. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi onaylama işlemi gerçekleşti. Şimdi Join the Pool butonu aktif oluyor. Burada da Maximum Allocation'a basıp Join butonuna basıyorum. MetaMask'ım açılacak ve buradaki bu Smart Contract'a onay verdikten sonra cüzdanımdaki 61.49 dolar havuza eklenecek ve ben satın alma işlemimi gerçekleştirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi işlem onaylandı. Biraz aşağı indiğimde beni burada Your Allocation bölümü karşılıyor. Ben tokenlarımı buradan talep edeceğim arkadaşlar. Bakın, aylık olarak buraya gelip Claim butonuna bastığımda ilgili tokenlar cüzdanıma aktarılacak. Şimdi Private Deal için de aynı şeyler geçerli. Uzun uzun anlatmayacağım ama tekrar üzerine tıkladığınızda benzeri bir sayfa sizi karşılayacak. Yukarı çıktığımda gördüğünüz gibi aynı işlemleri burada tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi burada bana 10.46 dolarlık bir allocation ayrılmış. Approve butonuna bastıktan sonra MetaMask'ım açılacak. Smart Contract onay vereceğim. Akabinde Join the Pool diyerek buradaki allocation'ı da alacağım arkadaşlar. IDO'lara katılmak bu kadar basit. Evet, şimdi IDO'lara katılmayı öğrendikten sonra şimdi stake ettiğimiz tokenları nasıl geri alabileceğimizden bahsedeyim. Biraz önce stake ekranını kullanmıştık. Şimdi unstake ekranını kullanacağız. Unstake ekranı stake ekranından hiçbir farkı yok. Buradaki next butonuna basarsanız tokenlarınızı geri alırsınız ama dikkat etmeniz gereken iki husus var. Bunlardan ilki reward ödülleri. Eğer burada biriken ödülleriniz varsa tavsiyem ilk önce bunları çekin. Sonra unstake ekranına odaklanın. Eğer bunu çekmeden unstake yaparsanız bu ödüller gelmeyebilir. Geçmişte benim başıma gelmişti. Dolayısıyla bu konuda sizi uyarayım. Diğer bir konuysa şu. Bu platformda unstake'leri bozmanın bir kuralı var. Eğer bu kurala uymazsanız cezai işlemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu da çok kolay. Bakın, burada diyor ki eğer tokenlarınızı 2 hafta içerisinde bozmaya karar verirseniz %25'lik bir kesintiye uğruyorsunuz. Yani bu %25 platforma kalıyor. Eğer diyor 2 hafta ile 4 hafta arasındaki süreçte bozmaya karar verirsen %15, 4 ile 6 arasında %10, 6 ile 8 arasında %5, 8 haftadan sonra, yani 8 hafta 1 dakikadan sonra hiçbir kesinti olmadan tokenlarınızı geri alabilirsiniz diyor. Ben şimdi size göstermek adına %25 kesintiyle tokenlarımı geri alacağım. Next diyorum. Yine buradaki ilgili onaylama butonunu tıklıyorum. Next diyorum. Yine tokenlarımın tamamını unstake etmek istiyorum. Next diyorum ve onaylıyorum arkadaşlar. MetaMask'ım açılıyor. Onay butonuna basıyorum ve gördüğünüz gibi işlem gerçekleşiyor ve done dedikten sonra platformda tekrar staking sayfasına dönüyorum ve toplamda 75 tokenım olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi 2 haftadan önce unstake ettiğim için 25 tokenım platforma gitti ve ben 75 token'ı geri aldım. 8 hafta bekleseydim hiçbir kesinti olmadan tokenlarımı geri alabilecektim. Buna da dikkat ederseniz artık size anlatacağım hiçbir şey kalmamış demektir arkadaşlar. Evet dostlar, benim anlatacaklarım bu kadardı. Gördüğünüz gibi GameZone platformunu kullanmakla son derece basit. Bu tarz videolar işinize yarıyorsa ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen bu kanala abone değilseniz abone olun ve videoları beğenin. Ayrıca aklınıza takılan tüm soruları da yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.